Sınavdasın. Gözetmen kitapçığı dağıttı. Saat işliyor. Kalemi eline aldın, ilk soruya bakıyorsun. Ve işte o an. Bütün hatalar o an başlıyor. Bugün sadece sınav anını konuşacağız. O masada otururken yaptığın hataları. Sınav anında yapılan hatalar var ya, işte onları tek tek dökeceğim ve her birinin çözümünü vereceğim. O an, o masada uygulayabileceğin şeyler. Hata 1. Olumsuz eki gözden kaçırmak. En klasiği ama en çok can yakanı. Soru diyor ki, aşağıdakilerden hangisi değildir? Sen hangisidir diye okuyorsun. Bir tane küçücük D eki var ya, onu görmüyorsun. Cevabı buldum sanıp işaretliyorsun. Sonuç yanlış. Ya da çıkarılamaz yazıyor, sen çıkarılır sanıyorsun. Ulaşılamaz yazıyor, ulaşılır diye anlıyorsun. Hepsi aynı hata. Olumsuz eki atlamak. Özellikle paragraf sorularında bu çok oluyor. Beynin hızlı okumaya çalışırken o değildir'i, yoktur'u, edilemez'i es geçiyor. Bunun çözümü soru kökünü okurken kaleminle takip et. Değildir'in altını çiz, çıkarılamazın altını çiz. O altını çizme işlemi beynine dikkat, burası önemli sinyali gönderiyor. Bir de içinden sesli söyle. Hangisi değildir? Hangisi değildir? O sesli tekrar olumsuzu kaçırma ihtimalini sıfırlıyor. Sadece gözünle okuma, kalemle ve sesle destekle. Hata 2. Bir soruya takılıp kalmak. Sınavdasın. Bir soru geldi. Zor. Bir baktın, bir daha baktın, olmadı. Uğraşacağım biraz daha dedin. 5 dakika geçti, 10 dakika geçti. O soru hala orada. Ve arkada kolay sorular seni bekliyor. Matematikte bir soruya saplanıyorsun, Türkçede bir paragrafa takılıyorsun ve süren eriyor. Bunun çözümü 2 tur kuralı. İlk turda sadece kolay ve orta soruları çöz. Bir soruya baktın, 45 saniyede çözüm yolu gelmediyse yanına yıldız koy, geç. Sakın az kaldı deme. O az kaldı hiç bitmez. İkinci turda dönersin o sorulara. O zamana kadar beynin arka planda çalışmıştır zaten, çözüm yolu daha kolay gelir. Hata 3. Süre paniğine kapılmak. Saat ilerliyor. Yetişmeyecek diyorsun. Kalbin hızlanıyor. Nefesin sıklaşıyor. Ellerin terliyor. Ve o panikle soruları okumaya başlıyorsun. Ama hızlı okumaya çalışırken anlamıyorsun. Geri dönüp tekrar okuyorsun. Daha çok vakit kaybediyorsun. Kısır döngü. Süre paniği sınav anının en büyük düşmanı. Beynin tehlike moduna geçiyor, düşünme yetin kapanıyor. Bunun çözümü saati unutma ama saate takılma. Her bölüm için kendine bir zaman hedefi koy. Mesela Türkçe'de 40 soruya 50 dakika ayır. Sürekli saate bakma, sadece bölüm sonlarında kontrol et. Bir de şu nefesi dene. 4 saniye nefes al, 7 saniye tut, 8 saniyede ver. Panik anında 2 kere yap, kalbin yavaşlar, zihnin açılır. Sınavda masa başında kimseye çaktırmadan yapabilirsin bunu. Hata 4. Kolay soruda hız yapıp hata yapmak. Bu da çok sinsidir. Bir soru geldi, çok kolay. "Aa, bunu biliyorum" deyip hemen atlıyorsun. Hızlıca işaretliyorsun. Sonra bir bakıyorsun, işlem hatası yapmışsın. Ya da şıkları tam okumamışsın. Özellikle matematikte ve fen bilimlerinde olur bu. Kolay soruda nasılsa yaparım rahatlığıyla hata yaparsın. Zor soruda zaten dikkatlisindir. Bunun çözümü kolay soruda bir saniye dur. Bu kolay ama dikkatli ol de kendine. İşlemini kontrol et. Şıkları sonuna kadar oku. O bir saniyelik duruş o soruyu doğru yapmanı sağlar. Hata 5. Cevap anahtarını yanlış işaretlemek ya da kaydırmak. Bunu yaşayan bilir. Gerçekten acı bir şey. 50 soru çözdün. Bir baktın 49 cevap var. Ya da cevaplar bir soru kaymış. Hepsi bir alt satıra kaymış. Ya da 2 soruyu aynı yere işaretlemişsin. Optik formda kaydırma yapmak sınavın en korkunç anıdır. Bir an kalbin durur. Ve düzeltmesi de ayrı bir zaman kaybı. Bunun çözümü her sorudan sonra değil, her sayfadan sonra optiğe geç. Bir sayfa bitti, hemen cevapları optiğe işaretle. Ama işaretlerken parmağınla takip et. Soru numarasına bak, cevabı söyle içinden, sonra işaretle. 17C de mesela. Bu sesli tekrar hatayı azaltır. Bir de optikte bir soru atlayıp atlamadığını her 10 soruda bir kontrol et. Hata 6. Heyecandan donup kalmak. Sınav başladı. İlk soruya bakıyorsun ve boşluk. Hiçbir şey gelmiyor aklına. Ben hiçbir şey bilmiyorum paniği. Bu genelde sınavın ilk 5 dakikasında olur. Beynin savaş ya da kaç moduna geçer ve o modda düşünemezsin. Bunun çözümü ilk sorudan başlama. Bir sayfa çevir. Kolay olduğunu bildiğin bir soru ara. Onu çöz. O yapabiliyorum hissi beynini rahatlatır, panik modundan çıkarır. Sonra başa dön, devam et. Bir de o an bu sadece heyecan, geçecek de kendine. Geçiyor gerçekten. Hata 7. Diğer adaylara bakıp strese girmek. Sınavdasın. Bir ara gözün yanındakine kaydı. Adam sayfaları hızlı hızlı çeviriyor. "Vay be, benden hızlı" diyorsun. Ya da bir kız var, soruları şıp şıp işaretliyor. "Benden daha iyi biliyor" diyorsun. Dur. O adam sayfaları anlamadığı için hızlı geçiyor olabilir. O kız bildiğinden değil, sallayarak işaretliyor olabilir. Ya da gerçekten hızlı. Seni ilgilendirmez. Çözüm. Sınavda tek bir kişi var. Sen. Yanındakiler hayal et. Onların ne yaptığı, kaçıncı sayfada olduğu, ne kadar hızlı çözdüğü senin notunu etkilemiyor. Gözün kendi kitapçığında olsun. Bir ara gözün kayarsa hemen kendi önüne dön.
Bir nefes al, devam et. Hata 8. Bütün soruları sırayla çözmeye çalışmak. Bu da çok yapılan bir strateji hatası. Kitapçığı açtın, ilk sorudan başladın, son soruya kadar sırayla gidiyorsun. Ama 15. soruda bir tane zor paragraf var. 20 dakika onu çözmeye çalışıyorsun. Arkada 25 tane kolay soru bekliyor. Sırayla gitmek zorunda değilsin. Kitapçık senin, istediğin yerden başlarsın. Çözüm. Sınav başlamadan önce hangi dersten hangi sırayla çözeceğine karar ver. Mesela önce Türkçe, sonra sosyal, sonra matematik, sonra fen. Ya da en iyi olduğun dersten başla. Kendine bir strateji belirle ve ona sadık kal. Sınav anında nereden başlasam diye düşünme. Hata 9. Cevabı buldum sanıp şıkların hepsini okumamak. Bir soruyu çözdün. Cevap B şıkkı. Hemen işaretledin. Ama D şıkkına bakmadın bile. Oysa D şıkkında B ve C yazıyor olabilir. Ya da E şıkkı daha doğru olabilir. Özellikle en doğru tarzı sorularda bu çok oluyor. Bir cevap doğru geliyor, hemen atlıyorsun. Ama diğer şıkları okumadığın için kaçırıyorsun. Bunun çözümü cevabı buldun diyelim. Dur. Diğer şıkları da oku. Hepsini eleyerek işaretle. Emin olamıyorsan yanlış olduğuna emin olduklarının üstünü çiz. Kalanlar arasından seç. Bir şıkkı sadece doğru olduğu için değil, diğerleri yanlış olduğu için de işaretleyebilirsin. Hata 10. Sınav bitimine yakın tamam bitti deyip kalan süreyi boş geçirmek. Sınavın son 10 dakikası. Sorular bitti. Hop diye geçirdin. Hah tamam benim işim bitti deyip kafanı kaldırdın. En tehlikeli 10 dakika o 10 dakikadır. Çünkü o sürede yapabileceklerim var. Optiği kontrol et. Kaydırma var mı? İşaretlediğin cevaplarla optiktekiler aynı mı? Boş soruları bir daha oku, belki bir tanesi gelir. Zor sorulara bir daha bak, belki o an çözüm yolu gelir. Bunun çözümü sınavın son dakikasına kadar çalış. Bitti deme. Her saniyeyi kullan. Optiği kontrol etmek bile başlı başına bir iş. O 10 dakikada 2 ile 3 soru daha çözersen sıralamada binlerce kişi önüne geçersin. Hepsi bu. Sınav anında yapılan hatalar ve o an uygulayabileceğin çözümler. Soruyu yanlış okuma, soru kökünü çiz. Takılı kalma, yıldızı koy geç. Süre paniğine kapılma. 4, 7, 8 nefes al. Kolay soruda hız yapma. Bir saniye dur. Optiği kontrol et. Parmağınla takip et. Heyecandan donarsan sayfa çevir, kolay bir soru bul. Başkasına bakma, onlar hayal et. Sırayla çözmek zorunda değilsin. Stratejini önceden belirle. Şıkların hepsini oku, eleyerek git. Son dakikaya kadar çalış, bitti deme. Sınavda başarılar.